Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bir tesbihi anlatacağım. Neden bir tesbih diyeceksiniz. Bazı özellikleri var. O yüzden bir tesbihi anlatacağım. Öncelikle malzememiz Y25 palo malzemeden yapıldı. Ee, tabii konuya girmeden önce arkadaşlar yan tarafta tadilat var. Ses gelirse kusura bakmayın. İnşallah gelmez, bozmaz bizim videomuzu. Ama yine de biz videomuzu çekelim. Şimdi arkadaşlar bir parça malzememiz vardı. O parça malzememizi bir arkadaşımız aldı ve ısrar etti. Abi bu tespihi sen yap dedi. Ya abi ben yapamıyorum, vaktim yok. Israr etti. İlle sen yap abi dedi. Ben de tesbihi yaptım ama yapılışını şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 3 ay sürdü. İşte tabii ki ben akşamları gidiyorum. Fazla oturamıyorum. Cumartesi pazar ilgilenmeye çalışıyorum. İşlerim oluyor. Ondan sonra işte yazında sağa sola gittik. Çocukların yanına gittik falan derken arkadaşlar 3 ayı buldu bu tespihin yapılışı. Bu tespihin yapılışı da şöyleydi arkadaşlar. Y25'in damarlı tarafıyla damarsız taraflarıyla kalan bir parça vardı. Ne kurtarırsa şeklinde çalıştık. O yüzden biraz malzememiz tamamen eski usul gibi oldu. Böyle küçükten büyüğe gider gibi oldu. Çünkü malzemeyi ne kurtarabildiysek yaptık. Madem böyle çalışıyorum dedim. Ben de bunda kendi işçiliğimi arkadaşlara göstereyim dedim. Ne yaptık? Fıçı kesim çalıştık. Süzme boy çalıştık. Ne kurtardıysa çalıştık. Neredeyse kumpas kullanmadık diyeceğimiz bir şekilde tamamen eski usul gibi bir işçilik yaptık arkadaşlar. Şöyle benim için yorucu oldu ama biraz da zevkli oldu. Çünkü sürekli otursam benim için daha kolay olacak. Böyle adapte olup yapacağım. Parça parça yaptığım için benim için daha zor oldu arkadaşlar. Ama gerçekten de yine keyifli bir işçilik oldu burada. Şimdi kendi tespihimin de detaylarına geçmeden önce şöyle tespihin önce özelliklerini göstereyim ben size arkadaşlar. Kırık imame çalışıldı. Ondan sonra şöyle kalın delik çalışıldı. Çift renk çalışıldı. Renkler delik ucunda tabii ki. Şöyle süzme boy bir tespih çalıştık. Alt tarafa doğru büyüyor arkadaşlar. Büyükler burada, küçükler burada. Şöyle aşağı yukarı bakabiliriz. Bir tanesinin ölçüsüne 11'e 14,5 gibi. Yani 11'e 15 diyebiliriz. Bu en küçüğü ne kadar olmuş? 9'a azıcık geçiyor. 13 gibi. 9'a 13 gibi vermiş. Şöyle güzel mi güzel bir tespih çıktı ortaya. Tabi burada bu tespite anlatacağım şeyler var arkadaşlar. Benim işçiliğim var. Şimdi hani benim işçiliğim ya anlatmam lazım. Öyle ya. Herkesin şeyi kendine tatlı. Evet. Şimdi bakın kırık imame çalıştık. Kırık imamenin detaylarına bakalım. Ondan sonra şöyle imamemi bir görün arkadaşlar. Modelim bu normalde. Daha önce bir kehribarda yapmıştım. Şurada bakın. Onu da görebilirsiniz. Modelim bu. Evet. Ondan sonra imame durağım bu arkadaşlar. Ve neden böyle çalışmayı tercih ettiğimi, bu modelleri tercih ettiğimi de size açıklayacağım arkadaşlar. Ya bu zaten malzemenin ne kadar kurtardıysa onu koydum. Parça pek çıkmadı. Ondan sonra bakın tepeliğimizin çivisi böyle. Yine bir şapka. Çok insanın kullandığı gibi bir şapka. Evet. Bu şapkanın ağzını neden bu kadar bazıları sivri yapar, sen niye geniş bıraktın diye sorarsanız arkadaşlar. Bazen dizim sıkıntıları oluyor ya da içindeki şey kırılabiliyor. Bakın bu delik kırılabiliyor. Malzemeyi tutan kısmı. Kırılabiliyor. Bu yüzden bunu böyle bırakmamın sebebi tepeden delip buradan çıkarabilmeniz için. Böyle durumlarda mesela ipi buradan çıkartırsınız. Şurada yakarsınız. Kapatırsınız. Olmuş olur. Yani kullanım kolaylığı için yaptım. Ben bütün dizaynlarımı kullanım kolaylığı ve pratik yöntemler geliştirerek yapıyorum. İşinizi kolaylaştırmayı planlayarak yapıyorum. Yoksa tek parça yapıp çıkabilirim. Burayı da kırık yapmamın sebebi aynen bu sebepten dolayı arkadaşlar. Bakın bunu kapattığınızda tepelimiz oluyor. Ama kırılmayı önlemek için bunu
2 parça yaptım. Ve böyle de çalışacağım arkadaşlar. Tek parça çalışmayacağım. Benim için biraz zor olsa da kullanım açısından önemli arkadaşlar. Tespihiniz kırılmaz, tepeliğiniz kırılmaz. Ve velev ki bu da kırıldı diyelim. Şimdi dediğim gibi üstten delersiniz, alttan çıkarsınız, size tepelik olur. Tabii söyleyeceğim şeyler daha var. Durun bakalım arkadaşlar. İmzam da böyle arkadaşlar. Çok desenli olduğu için belki imzamın tam çizgileri belli olmuyor olabilir. Ama şimdi ayıracağım onu. Siz de imzamın bütün çizgilerini göreceksiniz. Bakın şöyle güzel bir imzam var. Neden böyle bir imza yaptınız diye soracaksınız. Bu ne tuhaf bir imza diyeceksiniz. Ben hemen izah edeyim arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapmamın sebebi şu imame durağınız kırıldığı zaman bunu kullanabilin diye arkadaşlar. Aynı boy, aynı ölçü. İmame durağınız kırıldı. Bunu yedek olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra şimdi bu niye var peki diyeceksiniz. Bir de malzeme elimde azdı arkadaşlar. Ona göre uydurarak yaptım. Bu niye var? Bu da arkadaşlar tepeliğin şu çivisi yok mu? Bu kırıldığı zaman bunu kullanabilirsiniz. Bu hazır delikli zaten. Az önce anlattığım gibi bu kırılırsa diye anlattığım gibi. Mesela bu kırıldı diyelim. Onu getirip buraya takacaksınız. İpinizi buradan tepeden çıkaracaksınız. İpinizin ucunu hafif yaktığınız, kapattığınız zaman tepeliğiniz hazır olmuş olacak ve sizi uğraştırmayacak. Dedim ki neden böyle bir şey yaptınız derseniz, kardeşim dedim ben buraya bir imza yapacağım. Ama bu imzam günü geldiğinde tespih seven kardeşimin bir işine yarasın, bir ihtiyacını görsün şeklinde bir imza yaptım. Benim hoşuma gitti. Muhtemelen siz de beğeneceksiniz. Çünkü aklın yolu bir. Evet. Tespihimiz bu. Modelimiz bu arkadaşlar. 3 ay sonra çıkmış bir tespih arkadaşlar. Sahibinin haberi yok. Tabii bu tespihi beklerken ben 2-3 gün burada yoktum. Gelmiş gitmiş, beni çok sormuş. İnşallah yarın vereceğim. Gerçekten tespih de harika oldu yani. Çok güzel oldu. Sertliği falan da çok iyi. Ben de böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Yani mesela ölçü isteseydi belki şu küçük ölçü çıkacaktı hepsi. Ama biz malzemeyi kurtaran boy çalıştık. Bu biraz da fazla emek veriyorum. Hesap kitap yapıyorum. Kurtarabildiğim kadar büyük boy çalışıyorum. Ve harika bir maskot tespihimiz çıktı ortaya arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23'lü bir tespihimiz çıkmış. Ve şu durakları da arkadaşlar özellikle seçerek çift renkli taraflardan yaptım. Biraz daha kalın istedi. Normalden biraz daha kalın. Normalde bundan bir tık daha ince yapıyoruz. Güzel oldu ama. Bakayım kaç milim çıkmış bu? 3 milim çıkmış arkadaşlar. Güzel, harika. Durak olduğu bile belli olmuyor arada. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gerçekten güzel bir tespih oldu. Ben yaptım diye değil ha arkadaşlar. İnanın kime gösterdim beğendiler. Güzel tespih olmuş gerçekten. Sahibine hayırlı olsun.